Herkese selam millet. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlere akvaryumlarımızda yer verdiğimiz balıkların da çok yakın arkadaşları olan kabuklulardan, salyangozlardan bahsedeceğim. Birçoğumuz tanklarında nerite salyangozlara, elma salyangozlarına, minarelere, ramşoruna birçok farklı renkte ve şekilde salyangozlara yer veriyor. Bu salyangozlarla ilgili akvaryumunuzda olmasını isteyeceğiniz 5 salyangoz türü adında bir video hazırlamıştım daha önce. Sağ üstte çıkan linkten hemen o videoyu dileyenler izleyebilir. Bugün benim odaklanmak istediğim konu ise arkadaşlar akvaryumlarımıza izinsiz giren, izinsiz şekilde yaşayan ve izinsiz şekilde hunharca ve fütursuzca üreyen bu istenmeyen salyangozlar. Bu salyangozların üreme sebepleri ve bu salyangozları akvaryumlarımızdan nasıl uzaklaştıracağız? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Videoyu beğenip kanala da abone olduysanız haydi gelin şimdi sizlerle birlikte şu salyangozları birazcık inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar akvaryumda üreyen salyangozlara kısaca bir göz atarsak bunlardan bir numara elma salyangozları diyebiliriz. Elma salyangozları bir seferde çok fazla yavru verirler. Fakat bunlarla mücadele etmesi çok kolaydır. Çünkü yumurtalarını bu arkadaşlar suyun dışına dökerler. Suyun dışına döktükleri yumurtaları alırsınız. Yumurtalar hiçbir şekilde çıkmaz. Akvaryumlarınızda çoğalmazlar. Nerite salyangozlara bakacak olursak akvaryuma yumurta bırakırlar. Fakat yumurtaların çatlaması için, yavruların çıkması için acı su gereklidir. Bundan dolayı nerite salyangozların yumurtaları akvaryumlarımızda çirkin bir görüntüye yol açsa da üreme olmayacağı için popülasyon rahat bir şekilde kontrol altında tutulur. Hatta nerite salyangozlar birazcık ürese akvaryumlarımızda, tatlı su tanklarımızda hiç de fena olmaz. Çünkü kendileri gerçekten çok estetik bir salyangoz ve ayrıyeten deli gibi bir yosun yiyici oldukları için keşke üreselerdi. Tatil salyangozlar zaten çok yavaş ürerler arkadaşlar. Yumurtalarını tek tek bırakırlar. Kontrolü çok kolaydır. Fiziksel olarak elle toplayarak da popülasyonu çok kısa bir sürede kontrol altında tutabilirsiniz. Bu şekilde salyangozları tek tek ele almayacağım. Sadece birkaç tane örnek vermek istedim. Bizim problemimiz videonun başında da söylediğim gibi akvaryumlarımıza izinsiz giren ve çok hızlı bir şekilde hunharca ve fütursuzca üreyen salyangozlar. Bu salyangozlardan önde gelen iki tane salyangoz var arkadaşlar. Birisi çok yaygın bir şekilde gördüğümüz ramshorn salyangozlar. Pembe, mor, kahverengi ve benzeri renkleriyle oldukça güzel görünüyorlar. Çok sevimli salyangozlar ama korkunç şekilde hızlı ürüyorlar. İkincisi de daha çok adi salyangoz olarak bildiğimiz, Latincesi de yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Fisa gibi bir okunuşu vardı. Tam emin olamadım. Onu yazarım ben alta zaten. Bu iki salyangozla mücadele etmek gerçekten oldukça zor. Özellikle yeni hobiciler sık sık forumlarda veya sosyal medyada bu soruları sorarlar. Akvaryumda nereden geldiğini belli olmayan salyangozlar var vesaire gibi. Bu salyangozlar salyangoz olarak değil, muhtemelen akvaryumlarınıza bir yumurta olarak geliyorlar. Edindiğiniz dekorların üzerinde veya satın aldığınız akvaryum bitkilerinin gövdelerinde, yapraklarında, özellikle de yapraklarının altında yumurta olarak sizin akvaryumlarınıza giriş yapıyorlar. Belirli bir süre sonra bu yumurtalar çatlıyor, salyangozlar ortaya çıkıp gezinmeye başlıyor. Siz de nereden geldiği belli olmayan bu salyangozları görüyorsunuz. Ve bu salyangozlar ilk başlarda hoşunuza gidiyor. Tankın habitatını zenginleştirmiş oluyor. Ekosisteme bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat bir süre sonra gerçekten çok hızlı üreme ile akvaryumun her tarafını kaplayabiliyor. Bundan dolayı eğer akvaryumlarınızda bu salyangozları istemiyorsanız akvaryumunuza bir şey koymadan önce çok iyi bir şekilde, temkinli bir şekilde kontrol etmeniz lazım. Dekorlar vesaire daha kolay bir şekilde kontrol edilebilir ama özellikle çok yapraklı olan bitkilerin kontrolü birazcık daha zor. Bu konuda belki tanktan çıkma bitki yerine in vitro bitki tarzı bir şeyler tercih edebilirsiniz. In vitrolarda laboratuvar ortamında üretilen ve hiçbir parazite, hiçbir haşeratın olmadığı bitkiler. Bu bitkileri tercih ederseniz bu problemle karşılaşmazsınız. Veyahut bir metot var, tanktan çıkan bitkileri kendi akvaryumunuza eklemeden önce işte çok kısa bir süre çamaşır suyunda bekletme vesaire gibi bazı şeyler daha önce okumuştum. Bilmiyorum bu salyangozların yumurtalarında işe yarar mı? Bitkiye de zarar vermemesi lazım çok kısa bir süre olduğu için. Daha önce bunu denemedim. Hani bir araştırma konusu olarak sizin aklınızın bir kenarında kalsın. Belki işe yarayan güzel bir metottur ama ben hiç tecrübe edinmediğim için kesinlikle önermeyeceğim. Velev ki bu istenmeyen haşerat salyangozlar akvaryumlarınıza girdi. Peki neden hızlı yürüyorlar? Doğada bu canlıların çok fazla düşmanı olduğu için bir hayatta kalma stratejisi olarak programlanmış bir şey bu. Bundan dolayı çok fazla üreme eğiliminde bulunuyorlar. İkinci olarak sıcak suları çok seviyorlar. Özellikle benim tecrübelerime göre 25, 26, 27 santigrat derecelerde su sıcaklığının arttığı ortamlarda üreme grafiğinin biraz daha fazla yükseldiğini söyleyebilirim. Ve son olarak arkadaşlar bu salyangozların bu kadar hızlı üremelerine sebep olan en büyük etken bol gıda.
Ne kadar fazla beslenirlerse, ne kadar fazla besini elde ederlerse o kadar hızlı ürüyorlar. Bunu ben yaklaşık 7-8 yıl önce L144 vatoz balığı ürettiğim akvaryumlarda tecrübe edinmiştim. O projelerin videolarını izlemek isteyenler için yine sağ üstte bir link bırakırım. Akvaryumlarımda özellikle yavruların olduğu, popülasyonun çok fazla olduğu tanklara ben günde 3-4 sefer bol miktarda yem giriyordum. Artık yemleri yemeleri için o akvaryumlarda salyangozlara da yer vermiştim. Ramşorn salyangoz beslemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu bol yem olayı ramşornlarda çok feci bir şekilde üremeyi tetikliyordu arkadaşlar. Hani belki bu salyangozların üremeleriyle ilgili çok fazla maddeyi sıralayabiliriz ama yem olayı gerçekten bunun bir numarası. Eğer balıklarınız dip balığı değilse mümkün mertebe yere düşene kadar tüketebilecekleri miktarda yemlerden atın. Sık yem atın, çok fazla yemlemeyin ama dediğim gibi mümkün mertebe yere düşene kadar tüketsinler. Yani bu salyangozları yemle değil akvaryumların yosunlarıyla beslememiz tanktaki popülasyonlarını düşük tutmak için oldukça önemli bir unsur. Salyangozların hızlı üremesinin önüne geçmek için arkadaşlar yem faktörünü konuştuk. Sırada fiziksel olarak yumurtalarını toplamak var. Bu canlılar yumurtalarını jel gibi bir maddenin içinde yaklaşık 10'lu, 15'li, 20'li gruplar halinde yumurtluyorlar. Ve bunlar akvaryumların camlarında, silikonlarında, dekorların üzerinde ve daha önce de dediğim gibi bitkilerin üzerinde olabiliyor. Ben bu yumurtaları en kolay hava hortumuyla su çekerek topluyordum. Hafif tırnağımla kazıyarak kaldırıyordum ve hava hortumuyla beraber akvaryumdan uzaklaştırıyordum arkadaşlar. Bu metodu siz de deneyebilirsiniz. Onun haricinde bu jel gibi olan yumurtalar nasıl toplanır gerçekten hiç bilmiyorum. Ama hava hortumu oldukça başarılı bir metot. Çok fazla suyu da çekmiyor. Sadece salyangozların yumurtalarına odaklı çalışabilirsiniz. Üçüncü olarak doğal avcılar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim en çok hoşuma giden Helena salyangozlar. Helena'ların diğer bir ismi katil salyangoz. Helena salyangozlar ramşorn salyangozları veya adi salyangozları sıkıştırıyorlar. Onların etli kısmından güzel bir şekilde besleniyorlar ve geriye sadece kabukları kalıyor. Ve akvaryumunuzda karides falan yoksa balıklarınıza falan da çok bir zararı yok Helena'ların. Helena salyangozları öneririm. Çok güzel bir haşereyle mücadele canlılarıdır gerçekten. Ramşornların ve adi salyangozların canına okurlar. Makrakanta, bufferfish, loach ve benzeri gibi canlılar yine salyangoz yiyen canlılardır. Fakat her akvaryuma uygun olmadıkları için bunları tercih edip etmemek araştırmalarınızın sonucunda size kalmış olan bir olay. Onun haricinde bazı kimyasallar var arkadaşlar. Salyangoz ilaçları veya tuz şoku vesaire gibi teknikler var. Fakat ben bunları çok tercih etmiyorum. Çok da uygulamıyorum. Bunlar en nihayetinde düşük de olsa yüksek de olsa illaki bir riski var. Bu sebeple ben hiç kullanmadım, tecrübe edinmedim. Önerebileceğim metotlar da değil. Bu salyangozları akvaryumlarımızdan uzaklaştırmayla ilgili sizlerle paylaşabileceğim son metot da yem tuzakları kurmak arkadaşlar. Yem tuzakları ile kurmuş olduğunuz tuzağın içerisine salyangozlar toplanıyor ve siz o tuzakları alıp boşaltıyorsunuz. Yem tuzakları ile ilgili size bir örnek vermem gerekirse mesela 200 mililitrelik bir pet şişenin içerisine salatalık, ıspanak gibi salyangozların severek yiyebileceği, saldırabileceği, hemen toplanabileceği besinler koyarsınız ve bu pet şişeyi akvaryumun tabanına yerleştirirsiniz. Ertesi gün gelip baktığınızda salyangozların o besinin üzerinde toplanmaya başladıklarını görürsünüz arkadaşlar. Günlük olarak bunu değiştirirseniz yem tuzağının içerisine koymuş olduğunuz besin de çürümemiş olacak. Sürekli taze besinle bu şekilde salyangozları akvaryumdan toparlayarak uzaklaştırabilirsiniz. Çok estetik görünmese de basit işlevsel bir metottur. Hızlı bir şekilde sonuç almanıza sebep olabilir. Ama bu metotların içerisinde benim için en favori olan metot hangisidir diye soracak olursanız kesinlikle Helena salyangozlardır. Helena salyangozları ben hem renkleri ve şekilleri itibariyle çok beğeniyorum. Bana göre çok estetik canlılar. Hem de tam bir asasin, yani tam bir katiller. Yavaş yavaş akvaryumlarınızdan bu istenmeyen salyangozları kendileri avlayarak uzaklaştırırlar arkadaşlar. Akvaryumda hızlı yürüyen salyangozlar, bu salyangozları akvaryumumuza dahil etmek istemiyorsak neler yapmalıyız? Dahil olmuşsa popülasyonu düşük tutmak için neler yapmalıyız? Ve bu salyangozlarla, yumurtalarıyla nasıl mücadele etmeliyiz? Bu konularla ilgili size tecrübelerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bahsettiğimiz salyangozlar da bu konuda çok mutlu olurlar. Kafanıza takılan her şey için aşağıda bulunan yorum kısmı kullanmaktan kesinlikle çekinmeyin. Elimden geldiği kadar tüm yorumlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.